Bir savaş düşünün. Libya ikiye bölünmüş. Doğuda Hafter var. Arkasında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya, Fransa, Suudi Arabistan, ABD, Ürdün, Yunanistan, İsrail, Sudanlı paralı askerler ve Çadlı paralı askerler. Bunun dışında birkaç Selefi grup da yine bu blokta. Diğer tarafı sayalım, yani Libya'nın batısını. Burada ulusal mutabakat hükümeti var. Arkasında Türkiye. Bitti. Bu kadar. Yani neredeyse bütün dünyaya karşı Türkiye. Peki sonuç ne oldu? Türkiye kazandı. Peki bu nasıl olabilir? İşte bugün bu soruyu cevaplıyoruz. Gerçekten şu tabloda nasıl olur da Türkiye kazanır? Bugün ilmek ilmek işlenen bir zaferi konuşuyoruz ve bunun üzerinden tüm detaylarıyla Libya Savaşı'nı. Bugün belki tam olarak orada yapılanları anlamıyoruz ya da her şey detaylarıyla anlatılamadığı için yapılanın ne kadar büyük olduğunu tam olarak idrak edemiyoruz. Ama muhtemelen bundan bir 15-20 yıl sonra Türkiye'nin Libya'da kazandığı zaferin ne kadar büyük olduğu çok daha iyi anlaşılacak. Biz de bu videoyla şimdiden tarihe bir not düşmüş olalım. Libya meselesi gerçekten anlaşılması kolay bir mesele değil. Çok detaylı bir konu. Çok aktör var. Her şeyden çok fazla var. Dış politika bir yemek sofrası olsaydı muhtemelen Libya meselesi sofraya konan türlü olurdu. O yüzden bu video meseleyi tüm detaylarıyla konuşacağımız için uzun bir video olacak. Ama video bittiğinde Libya meselesiyle ilgili kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacağını şimdiden söyleyebilirim. Öncelikle Libya nasıl bu hale geldi? Libya'da 1969'dan beri Kaddafi yönetimi vardı. Doğrusuyla yanlışıyla 42 yıl boyunca ülkeyi Kaddafi yönetti. Ama 2011'deki Arap Baharı süreci bütün dengeleri alt üst etti. Zaten Arap Baharı'nın en şiddetli yaşandığı yerlerden biri Libya'ydı. Şubat 2011'de Bingazi'de bir insan hakları aktivisti tutuklandı. Bunun üzerine çok ciddi protesto hareketleri başladı. Tabi Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerde genellikle şöyle bir şey oldu. Bu ülkeler hep demir yumruk tarafından yönetildiği için bir protesto hareketi olduğunda eski alışkanlıklar hızlı bir şekilde devreye giriyordu. Yani hemen çok sert şekilde eylemler bastırılmaya çalışıldı. Ve Arap Baharı'nın şiddetli yaşandığı diğer ülkelerde olduğu gibi Kaddafi rejimi burada da göstericilere orantısız bir güç kullanınca ayaklanma dalgası bütün ülkeye yayıldı. Öyle ki ayaklanmanın 10. gününde yerel güçler Kaddafi'nin güçlerini Misrata kentinden tamamen çıkardılar. 12. güne gelindiğinde ise bu muhalif gruplar geçici hükümet niteliğindeki Ulusal Geçiş Konseyi'ni kurdu. Yani tepki hem hızla büyüdü hem de çok hızlı bir şekilde kurumsal bir hal aldı. Bunun hemen ardından da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım kararları aldı ve süreci askeri bir boyuta taşıdı. Nisan 2011'e gelindiğinde NATO hava unsurları başkent Trablus'u ağır şekilde bombaladılar ve bu saldırılarda Kaddafi'nin en küçük oğluyla 3 torunu da öldü. Zaten NATO'nun bu müdahalesinden sonra rejim çözülmeye başladı. Haziran'da Kaddafi'nin petrol bakanı Roma'ya kaçtı. Ağustos'ta isyancılar Trablus'a girdi ve her yerde Kaddafi'yi aramaya başladılar. 20 Ekim 2011'de Kaddafi'yi memleketi Sirte'de yakalayıp infaz ettiler ve 42 yıllık rejim resmen çökmüş oldu. Ama 42 yıl çok uzun bir süre. Devletin her noktasında hakimiyet sağlamak için yeterli bir süre. Kaddafi tabii ki bu süre içerisinde bu hakimiyeti sağlamıştı. Böyle olunca da Kaddafi rejiminin devrilmesiyle birlikte devasa bir güç boşluğu ortaya çıktı. Bir de Libya'da çok sıkıntılı bir aşiret yapılanması var. Orada aşiret her şeydir. Bölgesel milis yapılanmaları hep aşiret sistemi üzerine kuruludur. 2011 sonrasında bu aşiretler belli bir merkez tarafından kontrol altına alınamadı. Ve aşiretlerin yanında bir de fikir ve inanç üzerine kurulmuş farklı yapılanmış gruplar da vardı. Yani Kaddafi'nin gidişiyle birlikte ülke bir anda onlarca parçaya bölündü. Başkent Trablus'un kontrolü bir anda başkent içinde türeyen mahalle milislerine kaldı. Dışarıdan gelen nüfuzu güçlü aşiretler bu milis güçlerle ciddi bir rekabete girdiler. Misrata ve Zintan şehirleri Batı Libya'daki en organize ve ağır silahlı iki güç odağıydı. Zintan milisleri Trablus Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere başkentin güneybatı hattını kontrol altına aldı. Misrata milisleri ise devrim sürecindeki en deneyimli ve disiplinli savaşçılardan oluşan devasa bir askeri kapasiteye sahipti. Bunlar da batıda söz sahibiydiler. Ama dediğim gibi hiçbir grup birbiriyle yan yana gelemiyordu. Hepsi kendi içerisinde örgütleniyordu. Bunun yanında bir de bazı bölgelerde İslami eğilimli yapılar vardı. Doğuda bazı yerlerde de radikal Selefi unsurlar varlık gösteriyordu. Yani Libya olabilecek bütün başlıklar altında bölünmüştü. Bu kadar parçalı bir yapıyı bir araya getirmek için gerçekten çok ciddi bir güç olmak lazım. Ki defalarca bunun denemeleri yapıldı. Siyasi anlamda tek bir çatı altında buluşmak için girişimler oldu.
Öncelikle 2012 yılında seçimler yapıldı ama bu seçimlerde de o kadar fazla grup vardı ki çok parçalı bir yapı oluştu ve güçlü bir hükümet kurulamadı. 2014 yılında yapılan seçimlerde yasama yetkisinin Temsilciler Meclisi'ne devredilmesi sürecinde ciddi bir kriz patlak verdi. Seçimleri kaybeden gruplar çatışmalar çıkardılar. Ama en son Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda yürütülen müzakereler Fas'ın Suheyrat kasabasında bir anlaşmanın imzalanmasıyla neticelendi. Artık sonunda Libya'da bir çatı oluşmuş gibi görünüyordu. Bu anlaşmayla şöyle bir kurumsal mimari oluşturuldu. Trablus merkezli Başkanlık Konseyi ve Ulusal Mutabakat Hükümeti ortaya çıktı. Bu hükümet uluslararası alanda tanınan yürütme organıydı. Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ülkenin tek yasal yasama organı olarak tanındı. Bunun dışında bir de Devlet Yüksek Konseyi oluşturuldu. Bu da yine Trablus merkezli bir danışma meclisiydi. Yani 2015'te siyasi kurumsallaşma anlamında bu iş çözülmüş gibi duruyordu. Ama bir anda bir aktör ortaya çıktı. Aslında bu aktör bir anda ortaya çıkmadı da gelişmelere sert şekilde müdahale etti diyelim. Hepiniz zaten kim olduğunu biliyorsunuz. Doğu Libya'nın askeri hakimi Halife Hafter. Halife Hafter, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne anlaşmayı hiçbir zaman onaylamaması için baskı yaptı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne güven oyu verilmesini engelledi. İşte bu noktada çözülmesi çok daha zor bir ikilem ortaya çıktı. Artık Libya öyle bir hale geldi ki Libya'nın bir Ulusal Mutabakat Hükümeti var. Bütün dünya bu hükümeti tanıyor ama bu hükümetin bir askeri gücü yok. Tobruk'ta Halife Hafter kimse tarafından tanınmıyor ama ülkenin askeri gücü yani esas askeri gücü onun elinde ve o Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne cephe almış durumda. Bu belki de Libya'nın yeniden devletleşme sürecinde yaşadığı en büyük darboğazdı. Peki Halife Hafter nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? Türkiye'nin orada ne yaptığını anlayabilmek için aslında detaylarıyla Halife Hafter'in kim olduğunu ve arkasında kimlerin olduğunu da konuşmak gerekiyor. Halife Hafter askeri eğitim aldıktan sonra Libya ordusuna katıldı ve 1969 yılında Kral İdris'i devirip Muammer Kaddafi'yi iktidara taşıyan Hür Subaylar Hareketi'nin içinde yer aldı. 1973'te Yom Kipur Savaşı'nda Sina Yarımadası'na gönderilen Libya Topçu Birliği'ni komuta etti. Sovyetler Birliği'nde askeri akademide 3 yıl eğitim aldı ve Kaddafi'nin en güvendiği kurmaylardan biri haline geldi. Ama hem askeri kariyerinin hem hayatının dönüm noktası Libya-Çad Savaşı oldu. Kaddafi onu Çad'daki askeri operasyonların başına getirdi. Ama Hafter o savaşta bir komutan ne kadar başarısız olabilirse o kadar başarısız oldu. Hem taktiksel hatalar yaptı hem de Çad milislerinin açık arazideki manevra kabiliyetini hesaba katamadığı için ağır kayıplar verdi. Nisan 1987'de meşhur Vadi Dum Muharebesi'nde Çad birlikleri karşısında bozguna uğradı ve 700 askeriyle birlikte esir düştü. Zaten olayın kırılma noktası burasıydı. Kaddafi, Çad'da Libya'nın bir askeri varlığı olduğunu inkar etti. Zaten uluslararası anlaşmaları ihlal ederdi bu. Hafter'i sahiplenmedi ve hatta hain ilan etti. Bunun üzerine ikili arasındaki bağ tamamen koptu ve Hafter'in Çad hapishanelerindeki kısa serüveni başladı. Kısa diyorum çünkü orada çok ilginç bir şey oldu. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani CIA Hafter'i o hapishanede yatarken devşirdi. Kaddafi'yi devirmek için Hafter'e Libya Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı olarak ilk Libya Ulusal Ordusunu burada kurdurdu. Hatta o dönem Saddam Hüseyin bu gücün silahlandırılması için 5 milyon dolar destek sağladı ve bu güç Çad'da konuşlandırıldı. Ama kısa bir sürede Çad'daki rejim değişti ve CIA bir tahliye operasyonuyla Hafter ve sadık subaylarını ABD'ye nakletti. 20 yıl boyunca Virginia'da CIA merkezine yakın bir bölgede bunlara çok lüks bir hayat yaşattılar ve bu arada Hafter için doğru anın gelmesini beklediler. Hatta bu süreçte ona ABD vatandaşlığı da verdiler. 2011 yılına gelindiğinde olaylar patlak verince CIA Hafter'i hemen Libya'ya getirdi ve Doğu bölgesindeki kaos ortamını onun yükselişi için bir fırsata dönüştürdü. Hafter öncelikle iç savaşın doğudaki aktörlerini yanında topladı. Ardından 2014 yılında Bingazi'de Onur operasyonunu başlattığını duyurdu. Bu operasyon iki ana grubu ve oluşumu hedef alıyordu. Ülkedeki bütün İslamcı unsurlar ve devrimci tugaylar. Devrimci tugayları hedef aldığı için eski rejim yanlısı subaylar Hafter'in yanına geçti. İslamcı unsurlara karşı savaş açtığı için Libya'nın laik elitleri onun yanında saf tuttu. Zaten federal bir devlet hayal eden aşiretler Trablus'u sevmiyorlardı. Trablus merkezi bir yönetim istiyordu. Yani tek bir devlet, tek bir güç. Aşiretlerin bir kısmı bunu istemediği için onlar da Hafter'in saflarına geçtiler. Yani Hafter bir anda 2-3 sene gibi bir süre içerisinde yanında savaşacak çok fazla adam buldu. Bu da yetmedi, dışarıdan da ciddi destek aldı. Birazdan onları da konuşacağız. Ama bu desteklerin etkisiyle 2017 yılında Bingazi'yi 2018'de derneği ele geçirdi. Zaten 2016 yılında Libya'nın ham petrol ihracatının %70'ini kapsayan petrol hilali bölgesini ele geçirmişti. Yani hem ekonomik bir güce sahipti hem de askeri bir güce. Elinin altında artık güçlü bir Libya Ulusal Ordusu vardı. Bu ordu homojen bir yapı değildi. Onun için savaşmak isteyen kim varsa bu orduya dahil etmişti. Mesela az önce söyledim ya, ülkedeki İslam
İslamcı gruplara karşı bir savaş ilan etti diye. Ona rağmen Libya ulusal ordusunun içinde radikal dini gruplar da vardı. Bunların yanında aşiret milisleri, profesyonel subaylar ve en önemlisi de yabancı paralı askerler vardı. Hafter'in düzenli askeri güçlerinin sayısının 7.000 civarında olduğu biliniyor. 18.000 kişilik de aşiret milisleriyle Çadlı ve Sudanlı paralı askerler vardı. Tabi bu kadar dağınık yapıda bir orduyu kontrol etmek kolay değil. Hafter bu ordunun kontrolünü elinde tutabilmek için kritik komuta mevkilerine oğullarını yerleştirdi. Yani hanedanvari bir askeri hiyerarşi kurdu. Tarık bin Ziyad Tugay'ı Hafter'in en büyük kozuydu ve sahadaki en disiplinli ve donanımlı birlikti. Bunların başına oğlu Saddam Hafter geçti. Tarık bin Ziyad Tugay'ın da ağırlıklı olarak devrim sırasında Kaddafi saflarında savaşmış eski profesyonel askerler vardı. Ama kontrol ettikleri bölgelerde çok ağır savaş suçları işlediler. Hafter'in diğer oğlu Halit Hafter ise 106. Tugay'ı komuta etti. 106. Tugay, Libya Ulusal Ordusu'nun en büyük zırhlı ve lojistik gücüydü. Bu Tugaylarda ağırlıklı olarak Suudi Arabistan kökenli Selefi savaşçılar vardı. Yani Hafter her ne kadar kamuoyuna laik ve radikalizm karşıtı bir lider gibi görüntü vermeye çalışsa da sahadaki en radikal Selefi unsurlar onun bünyesindeydi. Tabi tüm bunlardan ziyade Hafter'in Libya'da güçlü bir aktör olmasını ve gerçekten Türkiye için büyük bir hedef olmasını sağlayan şey arkasındaki büyük koalisyondu. Birçok ülke ona destek verdi. Başlıcalarından bahsedersek mesela Rusya tüm gücüyle onun arkasında durdu. Rusya, Libya iç savaşını Akdeniz'deki jeopolitik nüfuzunu genişletmek için bir fırsat olarak gördü. Suriye'de Tartus ve Hmeym üsleri zaten Akdeniz'de Rusya'ya can damarı olmuştu. Bir de Kuzey Afrika'da ikinci bir askeri kale inşa etmek için Libya'yı büyük bir fırsat olarak gördüler. Moskova tabii ki buraya doğrudan düzenli bir ordu göndermedi. Bu tarz işler biraz el altından yapılır. Bunun yerine Rusya Askeri İstihbarat Kurumu'nu ve Rusların paralı asker şirketi olan Wagner'i gönderdi. Wagner 2018 yılının sonlarından itibaren sahaya indi ve Hafter'in operasyonlarında gerçekten kritik bir rol üstlendiler. Wagner'in Libya'daki ana üssü ve lojistik merkezi Cufra hava üssü oldu. Cufra çok stratejik bir kavşak. Doğuda Sireneyka, batıda Trabluskar, güneyde Fizan bölgelerini birbirine bağlıyor. Rusya nakliye uçaklarıyla buraya ağır teçhizat getirdi ve burada çok ciddi bir askeri tahkimat oluşturdular. Mesela buraya Rusya'dan MiG-29 savaş uçakları getirildi. Aynı şekilde Su-24 ve Su-35'ler de bu hava üssüne hızlıca taşındı. Bu uçakların kuyruk numaraları silinmişti. Bunun yanında bir de alçak ve orta irtifa hava tehditlerine karşı mobil Pantsir S-1 sistemleri getirildi. Tabi bunlarla da kalmadı. Topçu ekipmanları, Rus keskin nişancı timleri filan hızlı şekilde bölgeye aktarıldı. Bu tarihten itibaren de savaşta aktif şekilde yer aldılar. Türkiye bölgeye giriş yaptığında Wagner'le birçok yerde kafa kafaya geldi. Bunun dışında bir de Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın desteği vardı. Bu iki devlet Arap Baharı'ndan korktuğu için Hafter'e destek verdiler. Bölgesel statüko Arap Baharı'yla sarsılmıştı. Arap ülkelerinde ne kadar demokrasi örneği olursa Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki diktatör rejimler o kadar sorgulanmaya başlanacaktı. Onun için hem Libya'da Halife Hafter gibi bir demir yumruğun olmasını istiyorlardı hem de Müslüman Kardeşler Hareketi'nin Kuzey Afrika'da güçlenmesini engellemeye çalışıyorlardı. Hafter'e milyarlarca dolarlık doğrudan finansman sağladılar. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri Wagner'in lojistik ve operasyonel maliyetlerinin tamamını üstlendi. Rusya'dan Pantsir sistemleri satın alıp Hafter'e verdi. Daha da önemlisi Çin'den Winglong 2 silahlı insansız hava araçları tedarik ettiler ve Hafter'e verdiler. Bu SİHA'lar 2019 Trablus kuşatmasında Ulusal Mutabakat Hükümeti mevzilerini, ikmalatlarını ve sivil altyapıyı defalarca hedef aldı. Bunun dışında bir de ciddi bir Fransız desteğine şahit olduk. Fransa Hafter'in tam anlamıyla arkasındaydı. Fransa'nın petrol şirketi Total, Hafter'in kontrol ettiği doğu bölgesindeki petrol sahalarında güçlü bir şirket. Haliyle Fransa buralarda çıkarlarını korumak için Hafter'e destek vermesi gerektiğini düşündü ve öyle davrandı. Ama birçok batılı güç gibi Fransa da burada bir ikiyüzlülük sergiledi. Resmi düzeyde Ulusal Mutabakat Hükümeti yani Trablus yönetimi Birleşmiş Milletler tarafından tanındığı için onu tanıdıklarını beyan ettiler. Ama sahada Hafter güçlerine gizli askeri danışmanlık, uydu istihbaratı ve silah desteği sağladılar. Fransız askerleri de bizzat Libya'nın doğusunda varlık gösteriyordu. Tabi bunu Fransa inkar ediyordu. Sonra 2016'da Bingazi'nin güneyinde bir helikopter düştü ve Fransız askerleri burada öldüler. Fransız Cumhurbaşkanı da buradaki askeri varlığı resmen kabul etmek zorunda kaldı. Zaten daha sonraki çatışmalarda da Fransa'ya ait silah sistemleri ele geçirilen karargahlarda sürekli bulundu. Bunun dışında bir de tabii ki arkasında Mısır vardı. Sisi yönetimi darbeyle başa geldikten sonra Libya'nın doğusunu bir tampon bölge olarak gördü ve Hafter'in oradaki varlığını kendi ulusal güvenlik
istedikleri için olmazsa olmaz kabul ettiler. Hatta Mısır, Libya sınırına 100 kilometre mesafedeki bir hava üssünü Hafter güçlerine destek veren uluslararası koalisyonun ortak operasyon merkezine dönüştürdü. Atıyorum, Rusya buraya özel kuvvetlerini mi gönderecek? Mısır'a iniş yapıp oradan geçiyordu. Yani Mısır'da çok ciddi bir destek verdi. Bunlar fiili olarak sahada destekleyenler. Bunların dışında da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan, Ürdün hepsi askeri anlamda Hafter'in arkasında yer aldılar. Yani Türkiye orada mücadeleye giriştiğinde karşısında Libya'da ayaklanmış bir general yoktu. Arkasındaki büyük uluslararası koalisyon vardı. Ve tabii ki Hafter arkasındaki bu büyük gücü görünce harekete geçti. Ve 2019 yılında aksiyon başladı. 14 Nisan 2019'da Birleşmiş Milletler himayesinde, yani siyasi olarak bir araya gelmenin yolları aranacaktı. Bundan tam 10 gün önce Hafter bir sesli mesaj yayınladı ve Trablus'u ele geçirmek için Onur Tufanı operasyonunu başlattığını duyurdu. Çünkü Hafter şunu düşünüyordu: arkasında çok fazla güç var. Nitelikli askeri birlikler de onun elinde. Haliyle batıda yerel güçler direnç göstermeden ona teslim olacaklar. Ülkenin doğusunda ve güneyinde kazandığı başarılar ona çok ciddi bir özgüven kazandırmıştı. Yani yıldırım taarruzu yapıp başkenti saatler içerisinde düşürmeyi hayal ediyordu. Bu şekilde Birleşmiş Milletler himayesindeki konferansa bitmiş bir senaryo sunacaktı. Taarruzun ilk günleri aslında düşündüğü gibi gitti. Mesela Garyan şehrini neredeyse hiçbir direnişle karşılaşmadan ele geçirdiler. Ardından burayı 7 cepheli Trablus taarruzunun ana lojistik ve operasyonel merkezi haline getirdiler. Ama buradan sonra ilk yürümek istediği Zaviye kentinde Zaviye Tugaylarının sert direnişiyle karşılaştı ve 128 askeri esir düştü. Moralleri yerle bir oldu. Aynı zamanda Trablus'un güney varoşlarında ciddi bir direnişle karşılaştılar. Trablus düşeceği için bölgesindeki bütün milis yapılanmaları kendi aralarındaki çıkar çatışmalarını bir yana bırakıp bir araya gelmişlerdi ve Hafter güçlerini durdurdular. Böyle olunca Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır hava desteği verdi ve sivil altyapıyla sivil yerleşim yerlerine hedef alıp sivil zayiatı yüksek saldırılar yaptılar. Sahra hastanelerini bile vurdular. Ambulansları doğrudan hedef aldılar. Burada işler iyice sıkışınca Rus Wagner keskin nişancıları da devreye girdi. Wagner milisleri direkt cephede savaşmaya başladılar. Yani Trablus yönetimi Hafter'i durdurmayı başardı ama arkasından gelen uluslararası koalisyon desteği sahadaki dengeleri tekrar Ulusal Mutabakat Hükümeti aleyhine bozdu. Ve bu dönemde başkentin düşmesi artık an meselesi haline geldi. Bütün dünya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni Libya'nın resmi temsilcisi olarak tanıyordu. Ama burada yaşananlara karşı herkes sessiz kaldı. Sonra sahaya çok büyük bir aktör çıktı, yani Türkiye. Türkiye başından beri Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne zaten destek veriyordu. Ama bölgede yaşanan gelişmeler bu desteğin daha da güçlenmesini sağladı. Ve Türkiye burada hem ciddi akıl oyunlarıyla hem de askeri gücüyle büyük bir ders verdi. Meselenin kaynağı da tahmin edeceğiniz gibi Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük jeopolitik mücadele alanına döndü. Bölgede milyarlarca metreküplük hidrokarbon rezervi keşfedildi. Haliyle büyük bir kavga başladı burada. Hem bölge devletleri hem de batılı emperyal güçler tek bir amaca odaklandı: oldu bittiye getirip Türkiye'nin bölgedeki bütün hakkını elinden almak. Doğu Akdeniz'e en uzun kıyı Türkiye'deydi ama onlar Türkiye'yi bypass etmenin hesaplarını yaptılar. Bu kuşatma stratejisinin hukuki kılıfı Sevilla Üniversitesi tarafından hazırlanan Sevilla haritası oldu. Bu harita tarihin gördüğü en büyük rezilliklerden biridir muhtemelen. Tamamen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sınır tezlerini temel alıp Türkiye'nin kıta sahanlığını sadece Antalya Körfezi ve İskenderun Körfezi'ne hapsettiler. Türkiye'nin açık denizlere erişimini tamamen kestiler. Tabii kağıt üzerinde. Her fırsatta hakkaniyetten bahseden, bunun propagandasını yapan Avrupa Birliği gayri resmi olarak bu haritayı Doğu Akdeniz'deki sınırlandırma haritası olarak kabul etti ve Türkiye'ye bunu dayattılar. Meis Adası'nın durumunu biliyorsunuz. Türkiye'nin anakarasından sadece 2 kilometre uzakta. Yunanistan anakarasıyla arasında tam 580 kilometre var. İşte bu bahsettiğim harita 10 kilometre karelik adaya tam kıta sahanlığı hakkı veriyor. Yani Türkiye'nin anakarasının kıta sahanlığı hakkını bu küçücük ada iptal ediyor. Tabii ki uluslararası hukukta böyle bir şey yok. Hatta Batı'nın hakkaniyet sahibi akademisyenleri bu haritanın Türkiye'nin egemenlik haklarını açıkça gasp etmek anlamına geldiğini Foreign Policy gibi dergilerdeki makalelerde bile açıkça yazdılar. Tabii tek hamleleri bu değildi. Bir de bunun yanında EastMed boru hattı projesi vardı. Kuşatmanın ekonomik ve altyapısal ayağını bu proje oluşturuyordu. Bu boru hattı projesinin ilk adımlarını 2013 yılında attılar. Bakın, projenin tek bir amacı var: Türkiye'yi bypass etmek. Çünkü ekonomik anlamda kesinlikle rasyonel bir hamle değil bu. Çünkü bu projeyle 1900 kilometrelik bir boru hattıyla, yani denizin altına düşecekleri bir boru hattıyla Doğu Akdeniz'deki gazı İtalya'ya, oradan da Avrupa'ya ulaştıracaklardı. Türkiye'de hazır kurulu boru hatları var. Küçük maliyetlerle bunu kullanabilecekken bunu
buna yanaşmıyorlardı. Bu proje elbette maliyet anlamında ölü doğmuş bir projeydi. Ama bir şekilde bunu canlı tutabilmek için Türkiye'ye karşı bölgede Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu kurdular. Türkiye karşıtı bütün aktörler bu forumda bir araya geldi ve bu projeyi nasıl hayata geçirebileceklerinin hesaplarını yaptılar. Yani neredeyse bütün dünya bir oldu, bölgede Türkiye'yi sindirmeye çalıştı. Hem de hukuk dışı hamlelerle bunu yapmaya kalktılar. Türkiye zaten bu süreçlerde hiçbir zaman Batı'nın istediğini yapmadı. Yani ne kadar bir araya gelirlerse gelsinler Türkiye'ye geri adım attıramadılar. Ama Türkiye zaman içerisinde baktı ki bu iş tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Yani bunlar bir araya gelip ne pahasına olursa olsun Türkiye'yi bölgeden atmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bu da görülünce Türkiye o zaman ben de sert oynamaya başlayayım dedi ve oyununu kurmaya başladı. 27 Kasım 2019'da Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile İstanbul'da iki önemli anlaşma imzalandı. Birincisi deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması. Sürekli konuştuğumuz anlaşma. Az önce Türkiye'ye karşı kurdukları tuzaklardan filan bahsetmiştim ya, projeler filan oluşturmuşlardı. İşte Libya ile imzalanan bu anlaşma bu bölgede yapılan bütün planları, oluşturulan bütün projeleri ortadan ikiye yardı ve dünyada bu yönüyle çok ciddi ses getirdi. O dönem bölgedeki bütün aktörler bu anlaşmanın ne kadar yasa dışı olduğunu anlatmaya çalıştılar. Ama anlaşma tamamen yasal bir anlaşmaydı ve hukuki anlamda hiçbir açıdan bir açık bulamadılar. Böylece Türkiye oradaki planları yerle bir etmiş oldu. Ama tabii bu tarz anlaşmaların iki tarafı vardır. Sadece Türkiye'nin bu anlaşmanın arkasında durması bir şey ifade etmiyor. Aynı zamanda Libya'nın da anlaşmaya sadık kalması gerekiyor. İşte bu anlaşmada hukuki açıdan bir açık bulamayınca Libya'da Hafter'i harekete geçirdiler ve Trablus'u düşürmeye çalıştılar. Hafter başa gelseydi ilk yapacağı iş bu anlaşmayı iptal etmek olacaktı. Tabii hem Türkiye hem de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti bunu biliyordu. Bunun için 27 Kasım 2019'da ikinci bir anlaşma daha imzalandı. Yani aynı gün. Bu da Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası. Zaten bugün konuştuğumuz zaferin hukuki altyapısını oluşturan hamle buydu. Eğer Türkiye oraya askeri olarak giriş yapmasaydı, yani bu anlaşmayı imzalamasaydı şimdiye kadar Trablus düşmüş ve deniz yetki alanlarını belirlediğimiz anlaşma iptal edilmişti. Peki bundan sonra Türkiye ne yaptı? İşte şimdi zaferin nasıl ilmek ilmek örüldüğünü konuşacağımız kısma geldik. Öncelikle Libya'daki operasyonlar Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gizli, yani en azından o dönem için gizli çalışmalarıyla başladı. MİT sahada çok hızlı bir şekilde çok katmanlı bir istihbarat mimarisi inşa etti. MİT unsurları Trablus ve çevresinde güvenli bölgeler oluşturdular. Dağınık durumdaki yerel aşiretler ve devrimci gruplarla tek tek görüştüler. Bunları bir araya getirip aralarında koordinasyonu sağlayacak operasyon merkezlerini kurdular. Bunun yanında bölgede Hafter milislerinin ve Wagner gibi yabancı paralı askerlerin iletişimlerini izlemek için sinyal istihbaratı faaliyetleri başlatıldı. Aynı zamanda o bölgelerde insan istihbaratı faaliyetleri de başladı. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı kısacık bir sürede Libya sahasını neredeyse tamamen kontrol altına aldı. Bu Hakan Fidan'ın sağladığı dönüşüm sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nasıl bir düzeye geldiğini bize en net gösteren örnektir aslında. Tabi bölgeye sadece MİT gitmedi. İlk etapta bir de Türk askeri danışmanları, özellikle özel kuvvetler unsurları hemen bölgeye intikal ettiler. Hemen işe koyuldular. Trablus'un düzensiz ve parçalı milis güçlerini bir araya getirdiler ve eğitmeye başladılar. Disipline ettiler onları. Tek bir komuta kontrol yapısı altına topladılar. Ki bunun ne kadar zor bir iş olduğunu tekrar tekrar anlatmama gerek yok. Ne kadar parçalı bir yapıya sahip olduklarını az önce konuşmuştuk. Böylesine parçalı bir yapıyı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel kuvvet unsurları hayal bile edilemeyecek kadar kısa bir zamanda bir araya getirdi. Bu da Türk ordusunun ve Türk devletinin büyüklüğünü gösteren bir başka örnek. Yani hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem de Türk Silahlı Kuvvetleri bir araya gelip hızlı bir şekilde Trablus çevresindeki savunma hatlarını aşılamaz bir hale getirdiler. Libya'daki operasyon sürecinin en kritik adımları bunlardı. Siz orada hazırlıkları yaparken sahadaki hakimiyeti sağlayamazsanız daha hazırlık aşamasında darbeyi yersiniz. İşte özel kuvvetler ve Milli İstihbarat Teşkilatı bu darbeyi tamamen imkansız hale getirdi. Sonra da artık büyük adımlar başladı. Türkiye hızlıca oraya bir lojistik köprü kurdu. Hem havadan hem denizden kuruldu bu köprü. Türkiye'nin nakliye uçakları aralıksız çalışmaya başladılar. Türkiye'den oraya gerekli olan ne varsa hızlıca taşıdılar. Tabii bu operasyonlar da gizlilik esaslı. O dönemler bu yapılanların birçoğu el altından yapılıyordu. Onun için Hafter tarafındaki Yunanistan'ın buradaki hareketlilikten haberinin olmaması gerekiyordu. Ve Türk Hava Kuvvetleri burada alternatif bir güzergahla bu işi çözdü. Türkiye'den Libya'ya bir hava köprüsü kuracaksanız elbette normalde hareketliliğin nerede olması gerekiyor? Adalar Denizi üzerinde. Ama dediğim gibi burası sürekli takip altında bir yer. O yüzden Türkiye bir Balkan rotası geliştirdi. Nakliye uçaklarımız Türkiye'den havalandıktan sonra kuzeye yönelip Bulgaristan'ın hava sahasına girdi.
getirdi. Ardından Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve İtalya hava sahalarını kat edip güneye döndü. Ve Libya'ya bu şekilde ulaştılar. Yunanistan'ın hava trafik kontrol sistemlerine hiç yakalanmadan. Denizde ise Gabia sınıfı fırkateynler kurulan lojistik hattı koruma altına aldılar. Bu fırkateynlerin korumasında denizden Libya'ya sürekli askeri sistemler aktarıldı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki sınır ötesi harekatlarda başarıyla uyguladığı bu kara, hava, deniz müşterek harekat konseptini Libya sahasına da doğrudan yansıttı ve yine başarılı oldu. Fırkateynler güçlü radar sistemlerine sahipler ve güçlü elektronik harp kapasiteleri var. Bunlar karadaki unsurlara anlık olarak istihbarat ve koruma sağladılar. Bu şekilde Türkiye çok hızlı bir şekilde bütün dünyanın gözü önünde ve bütün dünyaya rağmen Libya'ya askeri müdahale için hazırlığını tamamlamış oldu. Ve geldik Türkiye'nin artık masaya yumruğunu vurduğu sürece. 2020 yılı askeri tarih ve savaş doktrinleri açısından bir kırılma yılıydı. Bu kırılmanın odağında da Türkiye'nin Libya'daki askeri müdahalesi var. Buradaki A merkezli harp yeteneği var. Türkiye'nin Libya'ya müdahalesine kadar insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları genellikle terörle mücadele operasyonlarında yakın hava desteği sağlamada ya da hedef işaretleme gibi destekleyici ya da ikinci unsurlar olarak sınıflandırılıyorlardı. Ama Libya'da Türk Silahlı Kuvvetleri bu paradigmayı tamamen değiştirdi. SİHA'lar tarihte ilk defa konvansiyonel bir savaşta ana taarruz gücü, hatta bir hava kuvveti gibi konumlandırıldı. Tabii yeni bir şey sunuyorsanız yeni bir şey deniyorsunuz demektir sahada. Yeni bir şey denemek de her zaman risktir. Türkiye kendine güvendiği için bunu denedi. Ama elbette yeni bir şey denendiği için başarısız olma ihtimali de vardı. O ihtimal göze alındı ama tahmin edildiği gibi oldu. Ciddi başarı sağlandı ve bu başarının merkezinde aslında sadece insansız hava araçları yoktu. Hatta onlardan da önce Aselsan'ın geliştirdiği Koral elektronik harp sistemi vardı. Koral iki temel ana üniteden oluşuyor. Elektronik destek ve elektronik taarruz sistemi. Elektronik destek genelde düşman radarlarını inceleyip tam koordinat belirlemek için kullanılıyor. Elektronik taarruz da bu verileri kullanıp düşman sistemlerinin içinden geçmek için kullanılıyor. Peki Libya'da Türkiye bunları nasıl kullandı? Libya semalarında çok ciddi bir taktiksel mücadele vardı ve bu mücadelenin bir tarafında Türk SİHA'ları vardı. Türk SİHA'ları derken kastettiğimizde ağırlıklı olarak Bayraktar TB2 ve Anka-S sistemleri. Diğer tarafında ise Rusya'nın çok güvendiği hava savunma sistemi Pantsir S1'ler vardı. Pantsir S1 normal şartlarda UHF bandında çalışan bir arama radarı ve Ku bandında çalışan çift yönlü bir takip radarıyla donatılmış bir sistem. Bunun yanında 2 adet çift namlulu 30 mm otomatik topu ve 12 adet de alçak irtifa hava savunma füzesi var. Yani orta ve alçak irtifadaki her türlü hava unsuruna karşı çalışabilen bir sistem bu. Ama bu gelişmiş Pantsir S1 sistemleri Koral'ın frekans karıştırma teknolojisi karşısında çaresiz kaldı. Koral, Pantsirlerin radar sinyallerini algıladığı anda bu frekansları bloke etti. Pantsir'in hedef tespit ve takip radarları tamamen işlevsiz kaldı. Radarları karıştırılınca Pantsir operatörleri sistemin hayatta kalabilmesi için aktif radarları kapatmak zorunda kaldı ve bunun yerine pasif elektrooptik sistemleri devreye soktular. Ama bu sistemler yüksekte uçan Bayraktar TB2 ve Anka'ları tespit etmekte yetersiz kaldı ve tabii ki Bayraktar TB2 ve Anka-S'ler bu zafiyetten ciddi anlamda faydalandı. Hiçbir risk olmadan Pantsir S1 mevzilerine yaklaştılar. Mamle mühimmatlarını bıraktılar ve aktif halde çalışırken Pantsirleri imha ettiler. Faaliyetleri de bununla sınırlı kalmadı. İkmal hatlarının kabusu oldu bu sistemler. Halife Hafter'e bağlı güçler Trablus'u ele geçirmek için uzun soluklu bir kuşatma başlatmışlardı. Tabii ki böyle bir kuşatmanın en önemli boyutu lojistik ve ikmal hatlarıdır. Bayraktar TB2'ler bu ikmal yollarını gece gündüz kesintisiz olarak baskı altında tuttular. SİHA'lar bu hatlardaki otoyollarda seyreden askeri konvoyları, yakıt tankerlerini, mühimmat taşıyan araçları nokta atışlarıyla sistematik olarak imha ettiler. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri Libya Ulusal Ordusu'na lojistik desteği vermek için Trablus cephesine askeri kargo uçakları göndermişti. Bu uçaklar havalimanlarına iniş yaptıkları anda SİHA'lar tarafından vurulup devre dışı bırakıldı ve bu şekilde, yani bu kapsamlı baskı sonucunda Libya Ulusal Ordusu'nun lojistik akışı bıçak gibi kesildi. Bırakın silahı filan, Hafter'in askerleri yemek bulmakta zorlanır hale geldiler o süreçte. Her yerde Pantsirleri kullanarak bu baskıyı hafifletmeye çalıştılar ama Anka ve Bayraktarlar 9 adet Pantsir sistemini imha ettiler. Suriye'de de birçoğunu imha etmişlerdi. Yani toplamda Suriye ve Libya'da 23 adet Pantsir sistemini Türk SİHA'ları imha etmiş oldu. Tabi bu süreçte bir yandan da Türk askeri yetkilileri Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ordusunu beslemeye devam ediyordu. Hem askeri teknoloji anlamında destek veriyorlardı hem de eğitim vermeye devam ediyorlardı. Bunun sonucunda da artık Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin güçleri hedefi yükseltti ve Vatiya hava üssüne bir operasyon başlatıldı. Burayı Hafter güçleri 2014 yılında ele geçirmişlerdi ve Su-22'den Mirage F1 uçaklarına kadar ne ararsanız vardı burada. Bu üs Hafter'in batı cephesindeki bütün askeri operasyonlarının can damarıydı. Haliyle burada aşılması imkansız bir savunma hattı da oluşturmuşlardı. Ama Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlama desteğiyle
bu üssü tamamen kuşattılar ve haftalarca sürecek bir bombardıman süreci başladı. Bu bombardımanda sadece SİHA platformları kullanılmadı. Aynı zamanda Türk topçu bataryaları, fırtına obüslerini de kullandı. Yine bunun yanında T-122 Sakarya çok namlulu roket atar sistemleri de buralarda ciddi saldırılar yaptı. Gabia sınıfı Türk savaş gemileri kıyıdan hava savunma desteği verdiler. Yani Vatiye hava üssü tam anlamıyla bir Türk kuşatması altına girdi ve çok kısa bir sürede mevziler neredeyse tamamen yok edildi. Ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kara birlikleri büyük bir taarruz başlattı ve tamamen burayı kontrol altına aldılar. Burada bulunan Hafter ve Wagner güçleri ağır kayıplarla geri çekildiler ve Batı Libya'da domino etkisi ciddi anlamda hızlandı. Bir sonraki hedef olarak Hafter güçlerinin Trablus kuşatmasını ayakta tutan tek kalesi yani Tarhuna şehri seçildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ulusal Mutabakat güçleri karşısında tutunamayacaklarını anladılar. Hem Wagner grubu hem de Hafter milisleri Trablus'un güneyinden ve Tarhuna'dan apar topar çekilmeye başladı. Rusya'dan gelen kargo uçakları Beni Velid Havalimanı'na inip Wagner askerlerini alelacele oradan kaçırdılar ve yaklaşık 15 gün gibi bir sürede Tarhuna'da ele geçirildi. Bu zaferin ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti iyice coştu ve Hafter'i tamamen yok etmek için Zafer Yolları operasyonunu başlattı. Yani Sirte'ye falan girip bütün ülkedeki hakimiyeti sağlamaya amaçlıyorlardı. Ama tabii ki burada dengeler devreye girdi. Burada bir çatışma küresel bir savaşa evrilme riskini ortaya çıkardı. Rusya burada kullanmak üzere Suriye'den savaş uçaklarını getirdi. Mısır Hafter'in düşmesi halinde Libya'ya gireceğini açıkladı. Böyle olunca Türkiye devreye girdi. Zaten istenen alınmıştı artık. Buradan sonrasında buradaki olayları daha da alevlendirmenin bir anlamı yoktu. Bundan sonrası masada çözülebilir kısımdı. Ya da en azından bunca çatışmadan sonra masaya bir şans tanımak gerekiyordu. Bu yüzden Türkiye Rusya ile görüştü ve meselenin müzakerelerle çözülmesine karar verildi. Sonuç olarak Trablus kuşatması tamamen bitti. Ama bambaşka bir şey oldu. Hatta kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey oldu. Bir savaşta elbette her zaman iki taraf vardır. Ve eğer ki çok büyük güçler değilse bu taraflar, arkalarında bunların hamisi olan güçler vardır ve her gücün bir garantörü olur. Yani daha doğrusu bir garantör bir savaşta bir tarafın yanında durur. Diğer tarafın karşısında. Libya'da da bu böyleydi. Hafter'in arkasında o kadar fazla güç vardı. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin arkasında Türkiye vardı. Ve Türkiye kazandı. Yani Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti kazandı. Sonrasında müzakere süreci başladı. Ve geldiğimiz noktada geçenlerde çok ilginç bir olay yaşandı. Efes 2026 tatbikatında Türkiye, Libya'nın doğusundaki ve batısındaki güçleri aynı tatbikatta bir araya getirdi. Yani bu aslında bir bakıma şunun ilan olmuş oldu. Libya'da iki taraf var ve iki tarafın da hamisi artık benim. Bu hem harp tarihinde çok az görülen bir olay. Böylesine büyük bir etki kolay yakalanabilecek bir şey değil. Hem de Libya'da çözüme giden sürecin aslında Türkiye tarafından başlatıldığını gördük bu şekilde. Yani diyebiliriz ki Türkiye, Libya meselesini çözmek için attığı adımları çok ciddi bir noktaya getirdi. Hem de tahmin edilemeyecek bir noktaya kadar getirdi. Yani kısaca özetlersek Türkiye Libya'da nasıl kazandı sorusu bir çırpıda ağızdan çıkan bir soru olsa da cevabı nesilden nesile aktarılacak bir askeri, siyasi ve istihbarat başarısını kapsıyor. Bunlar şu an anlatılabilenler. Daha anlatılmayan neler yaşandı oralarda. Onlar da zamanı geldikçe anlatılacak inşallah. Ve bütün bu anlatımlar tamamlandığında Türkiye'nin orada yazdığı destan çok daha detaylı şekilde görülecek. Ve o günlerde sessiz sedasız şekilde nasıl bir süreç yaşandığını hayretler içerisinde öğreneceksiniz. Allah'a emanet olun.